Binada yangın çıktı ya. Gelin gelin. Gelin birader. Çatıya gelin. Aha burası iyi. Oğlum ağırlığı falan bayılmış. Bir şey olmuş ya da bakın Kapıyı açmalarıyla abimin puf diye zaten bizim odanın içine bütün dumanlar dolmuş. Ben zaten o esnada uyandırıldığım için aşağıyı falan göremedim. İnebilir miyiz, inemeyiz miyiz? Çünkü benim uyandığımda içerisi duman altıydı. Hemen çözüm aramaya başladık ama hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığım bir an olmamıştı. Saat gece 2 düşünün. Kalktım böyle. Bangladeş çok kaotik bir ülke, çok kaos. Dedim Allah Allah bir büyük bir patlama sesi geldi ama. Ulan ne oldu? Mecburen böyle sese uyanmak zorunda kaldım. Yataktan kalkmaya çalışacağım, kalkamıyorum. Ama bir sıkıntı var, anlıyorum. Ondan sonra ya dedim burası Bangladeş, sıkıntı yoktur. Neyse tekrar dağılmaya çalışıyorum ama patlamalar üst üste hala devam ediyor. Bundan bitiriyor ne oluyor? Şu an yangın çıktı binada. Biz en üst katına çıktık. Vallahi biz kaldık hala binada. Ne kadar bayılır mıyız? Oğlum çok kötü hava var ya, ben zehirlenecektim az daha. Ben stajyer Seyyah. Hepiniz Bangladeş'te ilginç bir güne hoş geldiniz. Bangladeş'in başkenti Dhakka'dayım. Yaklaşık 40 milyon insan yaşıyor. Burada inanılmaz bir kaos. Sağ olsun Almanya'daki abim ve İstanbul'daki Cem hocamın neticesinde bugün bir keçi kestireceğim. Burada fakir insanlara dağıtmak için. Sağ olsun yanımda da böyle bir Cem hocam var. Bu da bir kendi çapında ayrı yaptı. Adamın kralı. Cem dedik ismi Samet hocam. Böyle bir abimiz var yardım ediyor. Burada size bahsedeyim. Keçiler böyle ufacık ha. Bu $100 lan abi. Ufacık keçi. 1,5 yaşında. Burada var ya keçiler de zayıf. Bu ülkede her şey çelimsiz arkadaş. İnsanlar da zayıf, keçiler de, hayvanlar da her şey. Bakın tavuklar bunları alıyorlar, kesiyorlar ama ufacık görüyor musunuz? Selamünaleyküm abi. Burası bir pazar. Buradan istediğiniz malzemeleri alabiliyorsunuz. Burası açıkçası burada çok fakir insanlar var dostlarım. Zaten yollardan falan görebilirsiniz. Bakın. Bangladeş'te yoksulluk oranı çok kötü bir durumda, çok yüksek bir durumda. Fakir insanlar, sakat insanlar, doğuştan engelli insanlar, çok farklı insanlar var, evsizler. Aynı zamanda öğrencilerin durumu çok vahim. Yiyecek şeyi bulamıyorlar. O yüzden bu denli bir şey yapmayı daha makul buldum. Keçileri de küçücükmüş. Mesela bu keçi $100 abi. Ama yaklaşık 40 kişiye yetiyormuş. Yine öğrencilere gitmesini istedim. Fakir insanlar da çok var ama bakalım. Burada zaten boynuna bir kesik atmışlar mı? Ne yapmışlar? Talebelerin olduğu yere bakmaya geldik. Sağ olsun bu kardeşim bize gösterecek. Kardeşim sağ olsun bize içeriği gösterdiğinde bir durumu gözlemleyeceğim. Ondan sonra bir keçiyi buraya vereceğiz. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Bangladeş zaten çok kaos. Böyle inanılmaz bir şey var ya. Hemen kaos. Patlıyor ortalık. Ayakkabımızı çıkartıyoruz. Burada yaklaşık 1200 tane öğrenci varmış. Burada bir kadın var. Abi bu kadar küçücük bir yerde, bu kadar küçücük bir yerde görüyor musunuz? Kardeşlerim kaç kişi eğitim alıyorlar. Selamünaleyküm abi. Sınıflar falan küçücük, eğitim... Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Okey yani hocam. Küçücük sınıflarda ne kadar kişi eğitim alıyor görüyor musunuz? Bakın lavabo burası, tuvalet burası. Selamünaleyküm. Abi imkanları görüyor musunuz? Tahta burada, burada eğitim alıyorlar.
Lavabo burası. Bu gördüğünüz yer. Biraz karanlık içerisi. Sağ olsun hocam medresenin içini gösteriyor. Burası hem medrese aynı zamanda farklı şekilde de eğitim alıyorlar. Tamamen dini bir medrese değil. Yani her türlü eğitim alıyorlar. Selamünaleyküm. All of the student is pictured with you. Really? Yeah. Yes abi, why not? Yeah, that's Böyle de farklı Kur'an okuyorlar. Hepsi bir anda okuyorlar. Hocam selamünaleyküm. Hocam, keyfi halik? Mafi Arabi, but I speak little bit. I am safe. Really? Seyfi? मेरा नाम सैफी सैफी नहीं सैफुल्लाह नहीं सैफी Torbari. यस तुरुष्को Troshko থেকে আসছে ঠিক আছে they are Muslim country and they Bakın kardeşlerim böyle geldiler. Burada hem Bengalce eğitim alıyorlar hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyorlar. Hey. Hala salasa. Hey brother. Selamünaleyküm. Abi çok öğrenci var ya. Bunların hangi birine yardım edeceğim? Var ya burada durum çok sıkıntı ya. Aleykümselam, aleykümselam. Hey teacher. Başla. Burada tamamen döverek çocukları akıllandırıyorlar, susturuyorlar mesela. Burada hem Bengalce eğitim alıyorlar hem de dini eğitim alıyorlar yani ama genel olarak temellerinde Bengalce öğrenme. Burada aynı zamanda Kur'an'ı da aradan çıkartıyorlar ama temel herkes Kur'an okumayı biliyor Bangladeş'te. Böyle bir kalabalık oldu. Bakın sağ olsun hocam. Gel ya Türk bayrağını görsünler abi. Samet hocam Polonya'dan gelmiş kendisi. Burada bana baklava getirdiğini söyledi. Başkent Dakka'da buluştuk. Kendisi biraz hasta. Dakka'nın havası çok kötü. Neticede ama bir şey bilmenizi isterim. Burada genç kardeşlerimi akıllandırmaları için maalesef o gördüğünüz kırbaç var ya onu kullanıyorlar. Çok sıkıntı kardeşim. Okulda 1000 tane medrese öğrencisi var. Ne bileyim öğrenci var. Sen bunların hangi birine ne vereceğim? Bangladeş gibi bir yerde bir keresinde zaten başımız çok büyük derde girdi. Yani olmuyor. Bir çikolata vereceksin. Abi mesela 500 tane çikolata almışsın. 5000 tane çocuk var. Ne olacak geriye kalan 4500 tane çocuk? Çok fakir bir mahalledeyiz dostlarım. Bangladeş'te insanlar çok fakir. Gerçekten bilmenizi isterim. Turuşko. Abi bu gibi yerlerde böyle şeyler çok zor ya. Vallahi var ya hele ben bir de tecrübesiz adamım. Ben zaten baksanıza gençlerin eğitim aldığı yere ya. Burada kaç kişi oturuyorlar bak. Çantaları dip dibe herkes burada oturuyor eğitim alıyor. Tahtaya baksana abi. Selamünaleyküm. You don't speak English, right? They don't speak English. Okay, sir. Yeah, it's interesting. Vay, Dandavat. Bu Samet arkadaşımın kestirdiği keçi. Bunu bir okula vereceğiz şimdi. Yaklaşık bu kadar et çıkıyor. Ne kadar et çıkıyor diye sorarsanız kam kg bae? 3 kg kilo. Ha ha. 10 kiloymuş bu. Vay be. Yaklaşık 10 kilo et çıkıyor işte.
İyi ya, bu akşam insanlar sıcak sıcak et yiyecekler. Oradaki talebelere bugün kesecekler işte. Hava öyle bir sıkıntılı ki yüzüme bakarsanız ne kadar terlediğimi anlayabilirsiniz. O kadar çok kötü, o kadar çok bunaltıcı bir havaya sahip. Abi bu gördüğünüz bak $100. Ben bundan 3 tane falan alacağım. Abi küçücük ya. Bangladeş'te keçilerin tamamı böyle, yani koyunların da böyle ufacıklar yani. Aslan abilerin birini kestiler, okey abi? Burada keçiler falan çok genetiğinden mi bilmiyorum da çok küçükler. Bakın abi. Yaklaşık 10 kiloluk keçi. Gördüğünüz keçiden çıkan et bu kadardı. Okulda öğrenci sayısı çoktu ya. Burada ben bir de pirinç alacağım. Pirincin takası da 80 taka falan. Yani en kalitesi 100 taka. 2000 takalık pirinç aldığımda orada ne kadar insan vardı? Mesela bu kadar eti de pirincin içine kattın mı? Yani göz kararınca fevkalade bir şey yapmış oluyoruz. İnsanlık adına çok güzel bir şeydi. Selamünaleyküm. Egg is kota taka egg chicken. How much? No, one chicken. Aa, bir kilosu mesela 2 kilo gelirse bunun kilosu $2. Okay bye. Pirinç kalitesi olarak insanlar İran falan diyorlar ama size bir şey söyleyeyim. Bangladeş'in pirinç kalitesi çok güzel. Aynı zamanda Hindistan'ın da bir tık güzel. Bak, İran'da restoranlarda mı pişirmeyi bilmiyorlar bilmiyorum ama genel olarak pirincin kalitesi dışarıda bu bölgelerde daha iyi. Pakistan, ondan sonra Afganistan, Hindistan, bir de Bangladeş. Which is basmati rice? You know which is basmati? This is basmati. Abi her şeyi basmati diyor ya. Ha, bakın basmati pirinç buymuş, gördünüz mü? En iyisi bu galiba diyorlar. Hocam bir çuval malzeme aldı. Onun içinde ne var biliyor musunuz? Bir ekstra çuval pilav. Pirinç var yani, pilav dedim. 5 kilo ya, birçok şey var. Abi kaç para ödedik? 3000 taka. 500 taka da yırtık param vardı. Kardeşim kimse almıyordu, onu da araya sıkıştırdım. Bakın yardımı yapacağımız yere doğru gidiyoruz ama öyle bir kaos var ki yani yürümek burada çok zor. Meyve satıyorlar burada, muz filan. Bazı meyveler ithal, hep Çin'den geliyor. Bunlar çok pahalı. Mesela karpuzlar vesaire, başka şeyler şunlar. Abiden ne? Bu China. Abi muz bile Çin'den geliyor. Ya baksanıza, bu gördüğünüz mesela çileği nasıl yapmışlar. Çin'de böyle her meyveyi sayıyorlar. Bak hele ya. Çin. Kota taka ek kilo. Kota taka ek kilo. 800. Abi 800 taka kilosu var ya, çok pahalı yapıyor ya. 200-300 TL falan yapıyor. Adamlar yiyemiyorlar yani. Çin'in meyveleri bir de böyle yapay ya. Sürekli satmaları için gübreyi basıyorlar. Tadı falan hiç lezzetli değil. Bangladeşlerin şansı çok düşük gerçekten. Adamlar bu denli fakirlikte bu meyveyi nasıl alsınlar? Bak elmayı da böyle mesela kabına koymuşlar. Selamünaleyküm abi. Böyle bir yemek satıyor abim bak. Salata, domates, nohutlu bir yemek. Maşallah abi. Vallahi tertemiz ha. Yemin ediyorum adamın restoranı tertemiz abi. Bu yenir. Abi bu yenir ha. Şu biberler çok acı oluyor Bangladeş'te. O kadar çok fazla acı ki ben bir keresinde bir biberi yedim. Dilimi değdirdim sadece dudağımı. O dudağım şişti abi. Öyle olur mu ya? Bak bu abim de Dayanıki'ne benzer bir şey satıyor. Bu gördüğünüz Dayaniki temiz tezgahın aynısına benzer bir şey. Bu adam da çok güzel yapmış tezgahını. Nohut, salata, farklı bir şey. Selamünaleyküm. Yürüyebilsek. Muzların fiyatı ise bu gördüğünüz var ya, bir tanesi 10 taka 13 tane muz 40 TL yapıyor. Bize göre uygun ama onlara göre pahalı galiba. Şu muzun tadı çok kötü. Abi küçücük ekşi muz olur mu? Ekşi muz var, adamlar alıyorlar, yiyorlar. Onun fiyatı da diğerinden daha pahalı, 15 taka. Hey hoy. I am country. Valla motorlardan falan yürüyebilirsek bakın abi. Bangladeş'te var ya 7/24 göreceğiniz şeyler. Bunlar sokak yemekleri. Vay be. Bu gördüğünüz çelebi tatlı. Bir nevi şeker, halka tatlı. Yürüyebilsek gideceğiz.
Size bir de bulunduğum pazarı göstereyim. Burada da tavuklar aynı. İleriye doğru da meyve sebze satılıyor. Allah'tan sebzeler falan ucuz ha. Sebzelerin fiyatı ucuz. Ama geriye kalan bazı şeylerin fiyatı çok pahalı. Selamünaleyküm abi. Tümükümen açıyor. Allah şükür abi. Bakın burada abim pırasa satıyor. Pırasaydı değil mi? Sarımsak mı bunun ismi? Ne diyorlardı? Bizde bir şeyler diyorlar. Turuşko burada. Balık satıyorlar. Öyle bir nehir var ki nehirden çıkan balıklar kendileri bile yemiyorlar. Bu balıklar nereden geliyor ben bilmiyorum mesela ama adamlar burada satıyorlar. Abi how are you? Fine. Fine. İyiymiş abi. Kurutulmuş balık. Balık baştan kokar lafı var ya. Ben birinde balık yedim. Balığın kafasını yedim direkt. Abi meğersem yanlış yerden. Bu balığı yiyecekseniz sonundan doğru yiyecek misiniz? Ama bunu yemeyin kardeşim. Çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Bu var ya inanılmaz kötü yani. İyi yapan yerler vardı. İran'da mesela ayrı ama Bangladeş'te kuruttukları yerde bir sıkıntı var bilmiyorum ama İran'da falan güzeldi tadı ama buradaki çok kötü kardeşim. Hey brother, I'm fine. You? I'm great. How much kg? 1 kilo 80 taka. It's basmati. Basmati. No. Basmati kotae. Bu pirincin kilosu 80 takaymış. Yani 123 takaya 40 TL ediyor. Naci Şahit. En iyi pirinç buymuş. Price in Bangladesh. Bangladeş'in en iyi, en kaliteli pirinciymiş bu. Yes. Maşallah. O kota taka ek kg. 1 kilo price in Bangladesh 90 taka. Abi bu da 90 takaymış. Bu gördünüz. 80 takaydı o da 90 taka. Turuşko brother. Yes, Türkiye. Arkadaşım bir çikolata verdi görüyorsunuz değil mi? Çikolata verdim çocuklara da büyükler de geliyor Allah'ım ya. Çok sıkıntı. Yardım çok sıkıntı abi. Yardım inanılmaz sorun burada. Gerçekten bakın bir tane çikolata veriyorum 1000 kişi geliveriyor hemen. Çok ilginç ya. O kadar çok fakir, yardıma muhtaç insan var ki Bangladeş'te. Görüyorsunuz hemen bir tane çikolata verdi arkadaşım. Kaç kişi geliyor bir anda. Burası da Bangladeş'in marketi. Burası orta segmentte bir market. Yani nasıl diye sorarsanız güzel yani market. Daha çok kötü düşük imkanlı marketler de var bakkal gibi. Şimdi size keçinin kesilişini gösteremiyorum. Niye diye sorarsanız çünkü o gördüğünüz kan var ya kan maalesef videonun kaldırılmasına sebep oluyor. Yani herhangi bir şekilde bilmiyorum bir şey gördünüz mü oraya ben blur koymuştumdur ilk keçinin kesilişine. O kandan dolayı yani video kaldırılıyor, yasaklanılıyor. YouTube böyle şeyler sevmiyor. Burada mesela akşam tavuk yiyecek ol, tavuğu buradan alıyorsun adamlar sana kesiyorlar 2 dakikada. Vay maşallah be. Brother, tümükemen açıyor. Köpek burada. Turuşko. Maşallah ya, aman Allah'ım ya. İnanılmaz bir koku var. Hasta mı olacağım neyi zaten var ya biraz boğazım ağrıyor. Gördüğünüz adam bize yapmamız gereken yardımı yaptıktan sonra sağ olsun kalacağımız yere bıraktı. Biz bu esnada toplamda Bangladeş'te 3 Türk'üz. Ülkenin hava şartları ve yaşam koşulları bazen bizi ayırıyordu. 3 Türk'üz dedim ya, birisi Öz abim, ilk ülkesi Bangladeş'ti. Diğeri ise Samet arkadaşımız. Hepimiz Bangladeş'te ayrı ayrı buluştuk. Ben o tavukçunun orada söylediğim gibi hastalanacağımı anlamıştım. Bazı insanlarda vücut böyle tepki gösteriyor. Ben orada ufak tefek zaten sesimden dolayı bir vücudumda bir farklılık olduğunu hissettim. Bangladeş gibi bir ülkede hasta olmanın beni çok kötü yapacağını biliyordum. Kimi insanlar vardır hastalığı çok şiddetli atlatır. Yani yatakta geçirir sürekli. Ben de onlardan biriyim. Bangladeş gibi bir ülkede hasta olmanın beni çok kötü yapacağını biliyordum. Bangladeş gibi bir ülkede 10 gün sonra hava durumundan dolayı kalbinizin ara ara sıkışması ve aldığınız oksijenin göğüs kafesine yüklenmesi beni epey tedirgin etmişti. Ben daha önce Mısır'da Almanyalı bir tane gezginle konuşmuştum. Yaklaşık 156 ülkeye gitmişti kendisi. Ondan biraz Bangladeş hakkında bilgi aldığımda kendisinin 10-13 gün içerisinde vücuda göre değişiklik gösterip Bangladeş'in başkenti Dhakka'da insanın göğüs kafesinin sıkıştığını söylüyordu. Böyle hani oksijeni çekiyorsun ya böyle. Böyle oksijeni çektiğinde insanın göğüs kafesine ağrı yüklendiğini söylemişti bana orada Alman arkadaş.
Bu ülkede hastalığı çok kötü atlatacağımı biliyordum. Tavukçunun orada kötüleşeceğimi anlayınca bize yardım eden arkadaşa beni eve bırakmasını söyledim. Normalde neden böyle yapıyorum bilmiyorum ama ben ilaç, hap hiçbir şey taşımıyorum. Yani gittiğim ülkelerde açıkçası zor koşullara sahip bir ülke. Yani orada diyorum hastalanırsam alırım. Hap veya ilaç almadan önce de yakalandığım hastalığı da vücudumun kendi iradesiyle atmasına güveniyorum. Ama Bangladeş'te bu olacak gibi değildi. Eve gittim. Samet arkadaşım baş gösteren ağrılarıma göre etkili ilaçlar verdi. Sağ olsun hepsinden varmış. Onları alıp bol su içerek uykuya daldım. Ta ki saat gece 2 sularında büyük bir patlama sesiyle uyanana kadar. Saat gece 2 düşünün. Kalktım böyle Bangladeş. Çok kaotik bir ülke, çok kaos. Dedim Allah Allah büyük bir patlama sesi geldi ama. Ulan ne oldu? Bir şey patladı. Tüp. Adam tüp çıkardı. Tüp mü patladı? Mecburen böyle sese uyanmak zorunda kaldım. Yataktan kalkmaya çalışacağım, kalkamıyorum. Ama bir sıkıntı var, anlıyorum. Ondan sonra ya dedim burası Bangladeş, sıkıntı yoktur. Neyse tekrar dağılmaya çalışıyorum ama patlamalar üst üste hala devam ediyor. Kumdan götürüyorlar. Ne oluyor? Bir de benim bulunduğum bölge burası elit bölgeydi. Yani öyle tutup da zengin insanlar kornaya çok basmıyorlar. Şimdi Bangladeş'in iki farklı yüzü var. O videoyu izlediğinizde zaten bir video çektim Bangladeş'in iki farklı yüzü. Bir tarafında zenginler kornaya hiç dokunmuyorlar. Çünkü hep elit insanlar. Bunlar yurt dışında çalışıyorlar. Geliyorlar ülkelerinde yatırım yapıyorlar. Benim kaldığım bölge Boşundura diye. Hep zenginlerin olduğu bölgeydi. Yani binalar elit zaten. Her şey çok elitti. O yüzden bu gibi patlamanın bir sıkıntı getireceğini anlamaya çalışıyordum. Neyse dedim bir sıkıntı olacaksa içeride abim var, Samet arkadaşım var. Onlar dedim beni uyandırırlar veyahut da beni bilgilendirirler. Samet kalkmış etrafa bakıyor. Ulan dedim ne oluyor? Herkes dışarı koşuyor, patlama falan oluyor. Böyle kum taşırlar buradan. Aşağıda tüplerin dışarı çıkarıldığını, bir sorun olduğunu fark ediyor. Ben o esnada hala hastalıktan dolayı burası Bangladeş, sesler, patlamalar normal diye düşünüyorum. Ta ki abim ve Samet odaya gelene kadar. Odaya girdiklerinde dedikleri şey binada yangın çıktı, mahsur kaldık. Polis arayın ya. Şu an yangın çıktı binada. Biz en üst katına çıktık. Vallahi biz kaldık abi binada. Çağatay, ben bir de Fatih var. Oğlum yangın var herhalde, tüp patladı kaçtı, ben duymadın da. Lan oğlum bir vinçmiş. Neresi? Oraya yanmıyor ya. İnene kadar bayılır mıyız? Oğlum çok kötü hava var ya, ben zehirlenecektim az daha. Zehirlenecektim, çok kötü hava. Brother, police is coming. Ben o hasta halimle, vücudumda salgılanan adrenalinle böyle kendimi çok farklı hissettim. Hemen kalktım. Zaten birinci katta başlayan yangın, dumanlar son kata birikmiş. Abimin kapıyı açmasıyla dumanlar puf diye böyle bizim odanın içine girdi. Bir de şimdi patlamanın neyden oluştuğunu size ben söyleyeyim. Elektrikten çıkmış. Bütün sigortalar yanmış. Adeta böyle var ya, inanılmaz bir şey olmuş. Bir de kablo yanığı çok kötüydür, tamam mı? Yanık böyle farklı bir şekilde. Kablonun dumanı değişiktir. Örnek veriyorum, bir odunun yanma dumanı değişiktir. Bizim binadan çıkan yangın dumanı kablolardan, sigortaların patlamasından dolayı. Yani gelen dumanlar hep plastikten çıkmış. Kapattın mı her yeri? Oğlum çıksak da olmayacak ki ya. Bir şeyler geliyor bu tarafa doğru. Buraya bir şey taşacak, dur. Merdiven getir buraya. Fatih ya. Ne yapacağım bunu? Yardım et. Oo Allah'ım ya. Kapıyı örtün abi. Yanıyor mu? Ortağım ya. What? What? Fatih. Tut hele ortağım. Fatih. Tut hele. Dur. Abi şansa bilmiyorum, binada yangın çıktı ya. Gelin gelin. Gelin birader. Çatıya gelin. Aha burası iyi.
Oğlum ağırlar falan bayılmış. Bir şey olmuş ya da bakma gördün. Hey brother. Lan bir ya. Şeyleri meyleri yok mu çekicileri? Vinç ne? Betondan yanar mı ki orta? Gelin ya. Tüp var mıydı içeride? Nerede olduğunu bilsek de söndürsek var mı? Bizim kıta değil. Yağmur var mı? Oğlum yangın var mı? Ben onu ayıkamam. Yanıp öleceğiz burada. Vallahi biz kaldık hala binada. Çağatay bende, Fatih var. Yangın var, tüp patladı kaçtı, ben duymadım da. Lan oğlum bir vinçmiş yok mu lan? Şurası yanıyor ya. Neresi? Orada yanıyor ya. Bizim bina mı? kadar bayılır mıyız? He? Ne? Ölene kadar bayılır mıyız? Ortam nasıl yanıyor işte? Brother, police is coming. Biz bir anda yatıyorduk böyle. Ya ben uyanıktım ya. Sesler gelmeye başladı da ben bir şey yoksa duman daha benim odaya gelmemişti. Abi böyle bir yangın çıktı. Bir de böyle ne oldu bilmiyoruz. Ama elemanlar yardım etmiyor. Yarım saattir öyleler. Büyük yangın çıkmadı galiba ama içerisi duman yani. Dumandan ölünecek şey var içeride. Oğlum bir elektrik tesisatı yanıyor ortağım. Bunlar bize yardım falan etmeyecek. Biz var ya. Yapalım diyor. Lan böyle şöyle. Aşağı inemiyoruz. Şu an çocukluğumda kaldık. Biz bir anda bir yatıyorduk. Bir güm diye ses geldi. Burada bekliyoruz şimdi. İçeri var ya duman altı yani ölünebilecek bir duman var. Böyle Okey, inanılmaz okey. bir şey sardı. Hiçbir de yapmıyorlar. Bekliyoruz. Ne diyor? Adam diyor ki, elektrikten yangın çıkmış ama yangın kapı altındaymış, bir gelecekmiş itfaiye. Siz orada bekleyin diyor, biz size sinyal vereceğiz diyor. Allah Allah. Allah bizi kurtarsınlar burada. Valla şu an Bangladeş'te apartmanda esir kaldık. Bakın abi ortamı görüyorsunuz mu? Duman aldım ben ama lakin modemin dışı yani nasıl oluyorsa. İnebiliriz ya. İnebiliriz. Kapıyı açmalarıyla abimin puf diye zaten bizim odanın içine bütün dumanlar dolmuş. Ben zaten o esnada uyandırıldığım için aşağıyı falan göremedim. İnebilir miyiz, inemeyiz miyiz? Çünkü benim uyandığımda içerisi duman altıydı. Hemen çözüm aramaya başladık ama hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığım bir an olmamıştı. Ben daha 21 yaşındayım. Dedim hayatta tecrübem az. Abime ve Samet'e sorduğumda onlar da benimle aynı düşüncedeymiş. Ellerim, ayaklarım boşaldı. Çünkü yanarak ölmenin ne kadar kötü ve acı bir şey olduğunu hep duymuştum. Aşağıdan insanlar bağırıyor. Bağırmasına da biz yukarıda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zaten dil sorunundan dolayı kimse anlamıyor. Ne onlar bizi anlıyor ne biz onları anlıyoruz. Bize bilgi vermiyorlar. Şansımıza da evde balkon vardı. O dumanın içinde bir dakika bile kalsak ölebilirdik. Canavliyle balkona çıktık. Adamların dediklerinden tek anladığımız yukarı çıkın, upstairs, upstairs diye bağırıp duruyorlar. Ama durum çok kötüydü. Yardım geleceğine dair umudumuz hiç yoktu. Yangının ne durumda olduğunu bilmiyorduk. Tek düşündüğümüz yangın bulunduğumuz kata gelirse ne yapacağımızdı. Çaresizce yukarı çıktık, bekledik. Elimiz, ayağımız boşaldı. Sonrasında ev sahibini aradık. Yangının kontrol altına alındığını söyledi. Dumanın içinden bir adam geldi ve bizi aşağı indirmeye çalıştı. O an o kadar sinirli ve çaresizdim ki hasta halimle her şeyi yapmaya çalışırken o adamın bana bir şeyler söylemesini tahammül edemiyordum. Hey brother don't touch me okay? Adam video çekmedi. Biz kaç saattir burada duruyoruz zehirleneceğiz. Kaç saattir buradayız. Video çekme diyor. Allah'tan söndü. Böyle bir şey yok ya böyle. Ama o durumda bile aklıma kamerayı açmak geldi. Çünkü dedim ki ölürsem bile arkamda bir şey kalsın. O an birkaç kayıt aldım. İnemeyizmiş la. Aman Allah'ım ya çok kötü bir şey. Bakın dışarıda böyle.
Buraya kadar izleyip yolculuğuma saygı ve sevgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hatasız kul olmaz. Hatam olduysa kusura bakmayın. Size tek diyeceğim şey şudur. İyilik yapın, bir gün iyilik sizi bulacaktır. Ben stajyer seyyah. Bangladeş benim için hüzünlü, öğretici bir deneyimdi. Ama Bangladeş hakkında size şunu söylemek istiyorum. Bangladeş gerçekten çok kaotik ve kaos bir ülke olabilir. Ama insanların içerideki o sıcakkanlılığı, o yardımseverliğini gördüğünüzde gerçekten nasıl bir karaktere sahip olduğunuz o kaosu, ondan sonra o kaotik şeyi öldürüyor. Mesela benim gezi felsefem şudur. Daima gittiğim yerlerde dürüstlüğe ve iyiliğe önem veren insanlarla buluşmak. Benim gezi felsefem. Bugün dünyanın en güzel yapısının olduğu yere bile gitsem orada güzel insanlar, iyi insanlar benim hayatıma, benim onların hayatına bir şey katabilme ihtimalim yoksa ben orayı asla sevmiyorum. Hatta var ya kesinlikle bir daha ziyaret etmeyi istemiyorum. Biz insanlar her şeyi bir temele yükleriz ya. Bunu benim gezi felsefemde dürüstlüğe önem verme temeline yükleyebiliriz. Dürüstlük benim için gerçekten çok önemli. Hiçbir zaman kendimi turist olarak görmedim. Zaten öyle bir karaktere de sahip olduğumu düşünmüyorum. Tabii hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu zor sürecin de sonuna geldik. İzlediğiniz bölüm hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı unutmayın yolculuğumuza destek için. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hayatımın en kötü ve en korkunç deneyimlerinden biriydi bu yaşadıklarım. Hoşça kalın. Bir sonraki ülkede görüşmek dileğiyle.